Hani bazı insanlar vardır, bir yere girdikleri zaman herkes onların farkına varır. Sanki başlarının üzerinde bir ışıkla yürüyormuş gibi yürür onlar. Ama bazı insanlar vardır, onlar da oturdukları bir sofrada sanki hiç var olmamış gibidirler. Yokmuş gibi hissederler. Ben bu insanların her biri oldum. Hadi bugün bu videoda bu insanlardan bahsedelim diyorum. Bununla ilgili çok güzel bir yorum geldi. Nedir? Beni çok içine çekti bu arada ilk okuduğumda. İlk ve orta öğretim yıllarında akran zorbalığına maruz kalmış 21 yaşında biri olarak sosyal ilişkilerim asla gelişemedi. Ve kendimi iyi ifade ettiğimi düşünmediğim için hayatımın her döneminde sosyal ortamlarda fikirlerimi belirtmekten kaçındım. Bu yaşımda dahi kalabalık bir grubun içindeyken kendimi bir filmin aksiyon dolu olaylarının gerçekleştiği sahnelerdeki önemsiz figüranlardan biri olarak hissederim. Dayak bile yemeyen figüran yani. Evet. Tamam. Hayatta figüran gibi hissetmek. Ya bu hepimizin bence yer yer başına gelen bir şey. Hepimiz bazen böyle hissediyoruzdur diye düşünüyorum. Yani umarım hissediyoruzdur. Çünkü ben bazen böyle hissediyorum. Eğer hani bu çok garip bir şeyse ve benden başka kimse böyle hissetmiyorsa çok bozulur. Ya biz ilk videoda bu akran zorbalığı konusuna bir dokunmuştuk. Fakat çok böyle hani o bir pilot bölümdü. Pek çok konudan bahsediyorduk. Çok böyle kısa dokunduk geçtik. Ben de akran zorbalığına uğramış biriyim. Yani fiziksel veya manevi olabiliyor bu. Ve bu gerçekten insanda çok şeyi değiştiriyor. Sonraki hayatında da çok şeyi değiştiriyor. Ama bence geri dönüp baktığında bu işte uğradığın akran zorbalığıyla ilgili neyin neden olduğunu anlayabilmek çok önemli. Bana öyle geliyor. Yani orada iki taraf var çünkü. Bir sen varsın, iki sana bu zorbalığı yapan taraf var. Onun bunu neden yaptığını anlamak, senin buna neden maruz kaldığını anlamak, konuyu biraz olsun kanıksamak ve çözmek için bence çok gerekli. Şimdi belli şeyleri düşünmekten uzak duruyoruz ya. Onlar bize iyi gelmiyor. Mesela travmalarımızı düşünmeyi çok istemeyiz. Bizi çok üzen şeyleri düşünmeyi çok istemeyiz. Ama bazen kendine zaman ayırıp böyle anlara dönüp bakıp bir irdelemekte fayda var. Tabii ki profesyonel yardım almak falan da çok önemli. Eğer imkan varsa muhteşem. Bu akran zorbalığı konusu hakikaten bireyin bütün hayatına etki edebilen bir şey ya. Yani konuş konuş bitmez ama bu işin uzmanı ben değilim. Burada benim söyleyeceğim şeyler sadece hani böyle bir durum yaşamış bir insanın yapabileceği yorumlar olabilir. Ben buna bir çözüm öneremem. Şöyle yapın, böyle yapın, şöyle düşünün, böyle hissedin diyemem. Bu çok yanlış olur. Bunun uzmanları var. Herkese de bunu tavsiye ederim. Mümkünse bu konuda bir uzmandan yardım almaya çalışın. Diğer yandan bir yaşa geldikten sonra geçmişine dönüp baktığında seni kötü hissettiren, seni yaraladığını düşündüğün veya karakterinde çok hoş olmadığına inandığın şeylerin sebebi olduğunu saydığın olayları bir değerlendirmek birey için çok iyi olabiliyor. Mesela arkadaşımız ne demiş? Bir kalabalığın içinde fikirlerimi beyan etmekten çok çekindim. Hala fikirlerimi insanlara sunarken güçlük çekiyorum. Sorunu saptamışsın. Üstüne gitsene. Eğer bunu bir sorun olarak görüyorsan, eğer bu senin yaşam kaliteni düşürüyorsa, eğer bu sana kötü hissettiriyorsa veya özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyorsan, bak ne güzel bize yazmışsın. Ben yorumların çoğunda bunu görüyorum. İnsanlar ne kadar güzel ifade ediyor sorunlarını, farkında mısın abi? Bu çok önemli bir şey. Evet, bu yorumda da ona takıldım bu arada. Kendimi hiçbir zaman doğru düzgün ifade edemedim demesine rağmen burada çok temiz ifade etmiş. Evet ama orada şöyle bir şey var. Kendini yazarak ifade etmiş. Doğru. O arkadaşımız bence içinde bulunduğu ortamlarda konuşarak ifade etmekten bahsediyor biraz da. Fakat buradan şunu anlıyoruz. Demek ki kendini ifade etmekte güçlük çeken bir insan değil aslında. Yazarken gayet güzel anlatmış kendini işte. Ben gelen çoğu yorumda bunu görüyorum. Mesela bazı yorumlarda hakikaten içimi cız ettiren şeyler yazıyorlar. Ama bunu o kadar güzel anlatıyor ki karşımdaki insan, şey diyorum ya, bu insan diyorum bu derdini çözme konusunda bir yol almış. Gelen yorumlara bakıyorum, kimse bana mesela şunu demiyor, şunu çözer misin ya da şunu çözmek için ne yapayım demiyor genelde insanlar. Diyorlar ki şundan bahseder misin? Ya bazen ben şunu diyen insanlarla karşılaşıyorum. İşte 35 yaşına gelmiş mesela. İşte ben çocuklukta böyle bir şeyler yaşadım. O yüzden şu anda şöyle şeyler yaşıyorum. Artık bu saatten sonra hiçbir şeyi değiştiremem. Değiştirebilirsin. Ben 70 yaşında hayatında bir şeyler değiştiren insanlar biliyorum ya. Hayatta belli deneyimler yaşıyoruz. Bazı deneyimler çok çirkin. Kötü.
Ama bunun hayatımı yönetmesine izin vermeyeceğim. Hani diyorlar ya, zararın neresinden dönsen kârdır diye. Bilmiyorum yani bu zarardan dönmek mi nedir, ama buna yenik düşmemek tam olarak budur. Sence toplumumuzun böyle sessiz insanları baskılayan bir yapısı mı var? Yani bu konuda toplumsal bir çıkarımda bulunacak kadar veri yok elimde aslına bakarsan. Ama toplumumuzun yargılayıcı bir yapısı var ve hassas insanlar için bu çok zor bir ortam yaratıyor. Bir şeye direkt hoşgörü göstermeyi unutuyoruz. Bizde özellikle sosyal medya ile gelen böyle bir hal var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sosyal medyada olumsuz yorumlar daha çok reyting alıyor. Olumsuz içerikler daha çok reyting alıyor. O yüzden insanlar olumlu bir şeyi susarken olumsuz bir şeyi çok konuşuyor. Bunu ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Bu da hani fikirlerini ifade etme konusunda biraz daha çekingen olan insanlar için daha zor bir ortam yaratıyor. Ya normal koşullarda biri sana gelip saçma sapan konuşuyorsun demekten bir çekinir. Ama sosyal medyada bu böyle değil. Çok daha ağır bir şekilde geliyor. Ne diyorsun lan sen falan diye başlıyor lafa zaten yani. Hemen bir kavga tonuyla gelebiliyor. Bu karşısındaki insanı bir insan olarak ciddiye alan bir birey için bence kırıcı bir şey. Ve biz bunu birbirimize o kadar çekinmeden yapıyoruz ki. Bir de şöyle düşün, mesela bireyselliğimi kazandığım yaşlarda hani internet falan yoktu, böyle bir ortamın içinde değildim. Ya şimdi 2000 doğumlu birini düşünsene. Hayatının başından beri internetteki bu ortamın içinde o insan. Dolayısıyla onun fikirlerini ifade ederkenki kaygısı benden daha çoktur diye düşünüyorum. En azından internette fikirlerini bir şekilde ifade ediyorken, ki şu anda bence internet fikirlerimizi ifade etmek için kullandığımız ana yer. Birazcık kardeşimden biliyorum, 16 yaşında. Bu sosyal medyadaki iletişim dili artık günlük hayatlarında da yansımış. Tabii. Daha sertler yani. Hani daha aşağılayıcılar. Bilmiyorum, şimdi ben tabii 10'lu yaştaki insanların ortamlarında çok bulunmadığım için an itibariyle birbirleriyle olan iletişimlerinin nasıl olduğu hakkında bir ukalalık etmek istemem. Ama bu bizim zamanımızda da böyleydi biraz ya. Hatırla yani ilkokul, ortaokul, lise döneminde ne diyorsun be saçmalama diye çıkışı verirdi birileri. Doğru. Hatırlıyor musun? Dün galiba toplantıda benim eski fotoğraflarımdan biri düştü önümüze, şey dedim. Ya fotoğraf da çok eski değil, 6 sene önce falan çekilmiş bir şey. Ya dedim ki ya yüzüm biraz genişlemiş, böyle daha iyi olmuş falan. Evet kesin katılıyorum. Ben de öyle. 3-4 sene önceki fotoğrafımı görüyorum mesela. Ulan çelimsiz, zayıf. Ne kadar acımasız eleştiriyoruz kendimizi aslında bir yandan. Farkında mısın? Yani evet. İşte bu bize yüklenmiş bir yandan. Biraz da şey var bence. Sen dalga geçmeden önce ben kendim geçeyim de. O bende var. Bende de var. Onu ben çok yaparım. Karşımdakiler benimle dalga geçmeden önce ben kendimle dalga geçerim. Onu bir giyerim. Ama o refleksi nasıl kazanıyorsun biliyor musun? Üzüle üzüle kazanıyorsun o refleksi. Çünkü orada şöyle bir şey var. Ömrünün çok uzun bir zamanı hakkında seni kıran şeyler söylenmişse eğer ve hiçbir şekilde bunun söylenmesini engelleyememişsen böyle bir refleks kazanıyorsun. Mesela ben 10'lu yaşlarımda şeyi fark ettim. Ya dedim, ben ne yaparsam yapayım, benim hakkımda kötü bir şey söyleyecek olan biri söylüyor. Ve bunu beni en kırabilecek biçimde söylüyor ki o söz onu tatmin etsin. Dedim ki bir dakika. O zaman dedim ilk ben kıracağım kendimi. En azından o söz bana geldiğinde buna bir tık hazırlıklı olacağım. Bu çok iyi geldi bana. Çünkü şunu, yani bizde bir laf vardır ya, milletin ağzı torba değil ki büzesin. Bu doğru. Yani insanların senin hakkında yaptığı yorumları hiçbir şekilde engelleyemezsin. Engellememelisin de zaten bir noktaya kadar. Hakarete varmadığı sürece tabii ki. Çünkü iyidir, kötüdür ama yorum iyidir. Yani o veri setini toplamak ve bunu kendi iyiliğin için kullanabilmek senin elinde, yani bu güzel. Diğer yandan abi kalbin çok kırılıyorsa buna bir savunma geliştirmek zorundasın, yani ömür böyle geçmiyor. Ya biz çok acımasızca değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerinden dalga geçebiliyoruz birbirimizle. Ben bazen işte sokakta yürürken falan denk geliyorum, böyle işte ortaokul öğrencisi falan 10-15 kişilik grup halinde yürüyorlar ve hani birbirlerine yaptıkları şakalara bakıyorum. Yani o şakaların hepsi aslında üzücü bir içerik taşıyor ve o kişinin kendinde değiştiremeyeceği bir şey o. Ne bileyim, o biraz toplu bir arkadaşımız mesela. Ya belli ki üzülüyor ama şakaya vuruyor o da onlarla beraber. Şimdi bu her ne kadar şakaya vurulsa da bence ileriki yaşlarda kafaya takılan bir şey. 2 bölümde falan bahsettim. Bana çocukken fare diyorlardı diye. Niye? Çünkü ben bunu kafama takmışım.
çocukken. Sonra işime yaramış, yaramamış falan filan, bu önemsiz. Ama işte onu işine yaratmayı başardığın ana kadar yaşadığın kısım hakikaten çok zor. Biraz tabii eğlenceli bahsettik, yani güldük ettik falan, ama esasında o zamanlar biz bunu yaşarken mutlu değildik. Şöyle düşünüyor muyduk sence? Bende biraz vardı bak gerçekten. Sende var mıydı merak ediyorum. Ben eksik biriyim. Vardı tabii, olmaz mı yani? Hala var. Hepimizde var bence bu. Ya tamamlanmak ne abi? Ve tamamlanmalı mıyız? Şu an bu görüşteyim. Evet. İşte Tam diye bir şey yok. evet, ama işte bu görüşe bu yaşlarda geliyorsun galiba. Aynen. Yani Anca. orada bir sıkıntı var. Yani tamamlanmanın gereksizliğine ilişkin fikir ne kadar erken yaşta yerleşirse o kadar konforlu bir yaşam sürülür gibi geliyor bana. Çünkü tamamlanmak bence sanıldığı kadar harika bir şey olmayabilir. Konservatuvar 1. sınıfa gelene kadar 12-13 santim daha kısa boylu, böyle bayağı karnı çıkık, kolunun burasıyla burası neredeyse aynı kalınlıkta, çelimsiz bir çocuk gibiydim. Sonra bir anda karar verdim. Bir dakika, bir şey yapacağım. Deli gibi spor yapmaya başladım mesela. İşte o tamamlanma hissi var ya, hiçbir zaman bir tamamlanma durumu yok ama kendini inşa edebilirsin. Yere çarpmadığın sürece uçuyor sayılırsın. Aslında düşüyorsun. Ama hala yere çarpmadığın için bakan seni süzülürken görüyor. Tamam, bu da bir şey yani. Dolayısıyla yapılandırma süreci devam ediyorken tamamlanma süreci de devam ediyor olabilir. Ya abi, hayatta tamamlanmak nerede bulunur bilmiyorum. Tamamlanmaya çabalamak veya kendini inşa etmeye çabalamak bitmeyen bir süreç olabilir. O zaman şunu anlıyorum. Sen seni rahatsız eden özellikleri kabul edip bunlarla nasıl yaşayabilirim ve nasıl mücadele edebilirim ya da nasıl düzeltebilirim belirli bir noktaya kadar. Hani hayatta biraz daha dikkat çekmediğin bir yerde durarak kendini daha konforlu buluyorsan ve bundan da mutluysan bence hiçbir sorun yok. Ama bu noktada olduğunda eğer şikayetçiysen bundan, orada bir sıkıntı var. O zaman bir şey yapman gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirebilirsin, bazı şeyleri düzeltebilirsin, bazı şeyleri düzeltmemelisin, bazı şeyleri de değiştiremezsin. Değiştiremeyeceğin bir şeyi seni daha az rahatsız edebilecek bir şekilde kullanmayı seçebilirsin. Değiştirebileceğin bir şeyi niye değiştirmiyorsun? Burada bir yola çıkmak gerekiyor sanki. Onun peşinden koşmak gerekiyor. Yani bir grubun içinde hiçbir fikir beyan etmeyen bir figür olmak sana iyi geliyorsa ve sen kendini böyle iyi hissediyorsan öyle kal. Kimse birbirine benzemek zorunda değil ki. Sürekli başka birileriyle karşılaştırılarak geçen bir çocukluk dönemi olabiliyor bazı insanların. Benim çok olmadı ama ben de karşılaştırıldığımı hatırlıyorum. Kendimi karşılaştırdığımı da hatırlıyorum. Bence bireysel olarak farklılıklarımızı korumak görevimiz. Ama diğer yandan bu bize iyi geliyor mu? Ne oluyor? Hayatta bizi bir yere götürüyor mu? Bunun kararını vermek de görevimiz. Bunu yapmak zorundayız. Bak şöyle bir not almışım. Zamanla düşünceler ifade edilmediği için birikir. Bu birikim kendini tanıyamamaya kadar gider. İnsan kendine bile yabancılaşır. Yani o ifade etmediğin düşüncelerin kafanda birikmesi sonucunda oluşan gürültünün içinde kendini kaybetme durumu. Bence bu bireyin kendi kendine çözmesi gereken bir şey. Ben şu an burada ne desem yorum yapmış olurum. Bu bazısına iyi geliyor olabilir. Bu bazısının bir şeyler üretmesine sebep oluyor olabilir. Bazısını çok rahatsız ediyor olabilir. Ama en azından oturup yazmak bence harika bir fikir. Ben bazen bazı fikirlerimi, bazı dertlerimi kimseyle paylaşmıyorum. Kimseye anlatmıyorum. İçimden de gelmiyor. Çünkü bazen şunu tercih ediyorum. Ben çevremdeki insanlarla güzel şeyler paylaşmayı seviyorum. Dertleşmek istemiyorum bazen. Ya da o derdimi orada konuşmak istemiyorum. Zaten o derdi düşünmüşüm ben saatlerdir. Bir de orada karşılıklı keyifli vakit geçireceğimiz bir anı bununla geçirmek istemiyorum. Bilmiyorum, bu kendini ifade etmekten çekinme konusu çevreyle de çok ilgili, bireyin kendiyle de çok ilgili ama gerçekten bir noktada insanın içinde sıkışıp kalmasına sebep olabiliyor. Ve o sıkışıklık çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Eğer bir noktada bir şey anlatmak istiyorsanız çekinmeyin ya. Bırakın yani, birileri sizin hakkınızda ne söylüyorsa söylesin. Ben çok kafaya takmamak gerektiğine inanıyorum. Benim şöyle bir ayarım var sosyal medya ile ilgili. Hakkımda bireysel bir yorum yapan, bireysel bir saptama yapan insanın beni tanıyıp tanımadığına bakıyorum. Bu insan benimle zaman geçirmiş mi? Geçirmemiş mi? Demek ki elinde hiçbir veri olmadan bir çıkarımda bulunuyor. Demek ki saçmalıyor. Genelde engelleyip geçiyorum. Yani sosyal medyada tabii evet engelleyip geçme seçeneği var. Ama günlük hayatta da böyle insanlar karşımıza çok çıkıyor.
Günlük hayatta da var abi, engelleyip geçebilirsin bir insanı. Bir insanı yok saymak sandığınız kadar zor bir şey değil yani. Ben asla aynı odanın içinde bile olmak istemeyeceğim insanlarla uzun soluklu işler yaptım. Onlar kendilerini biliyor, kendilerinden nefret ediyorum. Ama o iş için en iyisi o anda oydu. İşi yöneten de bendim ayrıca. Yani çağırırken de biliyorlardı kendilerinden hiç hoşlanmadığımı. Giderken de biliyorlardı. İşte çok güzel oldu. Bence kişi kendi sınırlarını doğru belirlemeyi başarabiliyorsa gerçek hayatta da birilerini çok rahat engelleyebilirsin. Bence bunda hiçbir sakınca yok. Bir insanı engellemek en doğal hakkımız olmalı. Buna bu kadar kırılmalarını da anlamıyorum ben. Sosyal medyada birini engellediğim zaman çok kırılıyorlar, çok büyütüyorlar konuyu. Medeni toplumlarda insanlar hemfikir olmadıkları hususunda hemfikir olabiliyor. Ya bakıyorum hemfikir değiliz. Ben orada hemfikir olmadığım insanlarla tartışmak istemiyorum belki o konuyu veya yeterli bilgiye sahip olduğuna inanmadığım insanlarla tartışmak istemiyorum o konuyu veya kendimi beni tanımayan insanlarla tartışmak istemiyorum. Böyle bir hakkım olabilir ya. Mecbur muyum abi ben tanımadığım bir insanla kendim hakkında bir tartışmaya girmeye? Ben annem babamla tartışmıyorum kendimi. Ben kendimle tartışıyorum kendimi. Şunu da yapıyorum canım. Bazen mesela sana soruyorum. İşte bir yerde bir şey oluyor. Diyorum ki ben orada yanlış mı davrandım? Ama işte bu fikrine güvendiğin insan. Evet abi. Telefon numaranı bilmeyen insandan hakkında kişisel bir yorum alma. Herkes kendiyle uğraşsa dünya çok daha güzel bir yer olacak. Herkesin derdi kendi olduğunda bence dünya çok daha keyifli bir yer olacak. Sanki kendimizdeki bütün dertleri çözdük, yedik, bitirdik hayatı. Benim derdim kaldı değil mi ya? Efendim, bu videoların altına yazmış olduğunuz yorumları okurken çok mutlu oluyoruz. Böyle uzun uzun yazıyorsunuz. Çok da keyifli oluyor. Bu videoların altına bundan sonraki bölümlerde konuşmamızı istediğiniz şeyleri yazarsanız biz çok keyif alıyoruz. Elimizden geldiği kadar da bunları değerlendirip bir sonraki bölümde bunları konu etmeye gayret ediyoruz. Bana vakit ayırdınız. Vaktinizi aldım. Umarım hakkını verebilmişimdir. Teşekkür ederim. Gülümseyin. Düşünsene evde abi dizlerinin üzerine battaniye örtmüşsün, camdan dışarı bakıyorsun. Ali Rıza Bey. Ha aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Ya o dizi de neydi arkadaş ya? Bak kaç sene boyunca kadın ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey dedi. Başlarına gelmedik kalmadı. Ya fikirlerini beyan etme konusuna geldik geri anladığım Aynen kadarıyla. öyle. Yani biraz konu saptı tabii. Olsun güzel. Bence böyle daldan dala atlayarak daha eğlenceli oluyoruz biz ya. Cem'e kolay gelsin. Cem'cim bırak dağınık kalsın. Neriman teyzelerin çocuğunu gördün mü takdir getirmiş. Ya ben getirmedim. Getireyim dedim. Baktım gerekli görmedim. Gül. Nefessiz kaldı burada. Kız kendini tutuyor orada.